Hadi hemen başlayalım. 7 numara. Ekpirotik evren. Büyük patlama bir çarpışmaydı. Paul Steinhardt, Ocak 2001'in son gecelerinden birinde Princeton Üniversitesi'nin fizik binasının 4. katındaki ofisinde yalnız oturuyordu. 49 yaşındaydı. Masasının üzerindeki kağıtlar uzun süredir devrilmiş bir çöp sepetinin etrafına dağılmıştı. Bir şey çizmiyordu, siliyordu. Her denklemin üzerine tek bir kalın çizgi çekiyordu. Yavaş yavaş, metodikçe. Ortaya çıkan şey o kadar açıktı ki bu açıklık kendisini korkutmuştu. Kağıdın en altına yazdı. Büyük patlama bir başlangıç değil. Durdu. Ardından üzerine bir şey daha ekledi. Bir çarpışmaydı. Ve kimse onu durdurmaya gelmemişti. Büyük patlama öncesini anlamaya çalışmak 20. yüzyıl kozmolojisinin en eski ve en kanlı açık yarasıydı. 1960'larda Hawking ve Penrose uzay zamanının bir tekillikte başladığını, sonsuz yoğunluklu, sıfır hacimli bir noktada matematiksel olarak ispatlamıştı. Bu ispat zarif ve tamamen çıkmaz bir haldeydi. Çünkü o noktada fiziğin tüm yasaları işlevsiz kalıyordu. Cambridge, MIT ve Caltech'teki fizikçi nesilleri bu çöküşü yamama çabasına girmişti. 1981'de Alan Guth enflasyon teorisini önerdi. Büyük patlamadan hemen sonra evrenin ışıktan çok daha hızlı genişlediğini söylüyordu. Ama öncesine tek kelime etmiyordu. Steinhardt bizzat bu teorinin kurucularından biriydi. Şimdi onu yıkmaya karar vermişti. Çünkü enflasyon teorisinin bir problemi vardı. Neredeyse her şeyi tahmin edebiliyordu. Bu da hiçbir şeyi tahmin etmemekle aynı anlama geliyordu. Ekpirotik model şunu söylüyordu. Evren, membran adı verilen geniş boyutsal yüzeylerden ibarettir. Bizim evrenimiz böyle bir membran. Bir başkası daha var. Paralel, görünmez, boyutsal bir komşu. İki membran trilyonlarca yıl boyunca birbirine doğru yavaşça hareket etti ve bir gün temas ettiler. Bu çarpışma büyük patlamayı yarattı. Bir göl yüzeyinin titreşimine benzetebilirsiniz. Ama bu analoji hemen çöküyor. Çünkü göldeki dalgalanma 3 boyutlu uzayda olur. Membranlar ise uzay zamanın kendisidir. Çarpışma anında içinde bulunulacak bir yer yoktu. Önce ve sonra kavramları burada anlamsızdı. Gerçeklik dilimizin başa çıkabileceğinden çok daha kırık bir şeydir. İki membranın birbirine yaklaşma hızı ışık hızının milyarda birinden de yavaştı. Bu kadar ağır bir yaklaşma 10 trilyon yıldan fazla sürmüş olabilir. 10 trilyon yıl. Güneşin toplam ömrünün neredeyse 1000 katı. Tüm insan uygarlığının tarihi bu sayıyla kıyaslandığında 1000 saniyelik filmde tek bir kareye bile sığmaz. Ve o sonsuz görünen yaklaşmanın sonunda iki membran temas ettiğinde açığa çıkan enerji gözlemlenebilir tüm evreni donattı. O anda dünya yoktu. O anda zaman yoktu. O anda bu cümleyi okuyacak kimse yoktu. Evren bunu hiç umursamadı. Tam şu anda siz bu cümleyi okurken ekpirotik modelin öngördüğü o ikinci membran hala var olabilir. Bizimkine paralel birkaç Planck uzunluğu ötede. Yani atom altı parçacıklardan bile küçük bir mesafede. Görünmez ve dokunulamaz. Ve belki yavaşça, ölçülemeyecek kadar yavaşça yeniden yaklaşıyor. Bunu özellikle huzursuz edici kılan şey şu ki, bu çarpışmanın bir ilki olmak zorunda değil. Eğer evrenimiz bir çarpışmadan doğduysa ve o çarpışma daha önceki bir evreni sona erdirdiyse, geriye ne kalır? Bir iz mi? Bir hafıza mı? Yoksa her çarpışma her şeyi sıfırlıyor mu? Tüm fizik yasalarını, tüm tarihi, tüm anlamı. Bu soruyu sorabiliyoruz çünkü bu döngünün içindeyiz. Ama cevabı verebilmek için döngünün dışına çıkmak gerekir. Ve bunun için bir yer yok. Döngü kırılmaz. Hafıza silinir. Anlam çöker. Büyük patlama bir başlangıç değilse bizim varlığımız da bir başlangıç değil. Sadece bir çarpışmanın artığıyız ve bir sonraki çarpışma geldiğinde bunu hatırlayacak kimse olmayacak. 6 numara. Kuantum köpüğü. Hiçlik, hiç yoktu. John Wheeler 1955'in ilkbaharında Princeton'ın eski taş binalarından birinin dar koridorunda elindeki notları yere bıraktı. Düşürmedi, bıraktı. 44 yaşındaydı. O güne kadar atom bombası tasarımına katkıda bulunmuş, Feynman'ın danışmanlığını yapmış fakat o sabah için yalnızca tek bir sorusu vardı.
Yanındaki genç asistanına döndü ve "Hiçlik neden kararsız?" diye sordu. Asistan cevap veremedi. Wheeler de cevap vermedi. Ama soruyu sormak her şeyi değiştirmişti. Kuantum mekaniğinin 1920'lerde Heisenberg, Bohr ve Schrödinger tarafından inşa edilmesiyle birlikte fizik dünyası tuhaf bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalmıştı. Doğa en küçük ölçekte hiçbir zaman tamamen durgun değildi. Boş uzay bile sürekli titreşiyordu. Parçacık ve antiparçacık çiftleri doğuyor, birbirini yok ediyordu. Buna vakum dalgalanmaları deniyordu ve bu isim son derece yanıltıcıydı. Çünkü vakum kelimesi boşluğu çağrıştırıyordu. Oysa ortada mutlak bir boşluk yoktu. CERN, Bell laboratuvarları ve Sovyetler Birliği'nin gizli fizik enstitüleri bu dalgalanmaları onlarca yıl boyunca ölçtü, doğruladı. Sonuç her seferinde aynıydı. Ardından Wheeler bu dalgalanmaları uzay zamanın kendisine uyguladı. Sonuç kimsenin hazır olmadığı bir şeydi. Kuantum köpüğü teorisi şunu söylüyor. Planck ölçeğinde, yani 10 üzeri eksi 35 metrenin altında, uzay zamanın kendisi kararlı değil. Sürekli çöpürüyor, bükülüyor, delinip kapanıyor. Küçük evrenler anlık olarak var oluyor ve yok oluyor. Büyük patlama bu köpüğün içindeki bir baloncuğun çökmek yerine genişlemeye karar verdiği andı. Bir sabun köpüğüne benzetebilirsiniz. Ama hayır, sabun köpüğü uzayın içinde oluşur. Oysa burada uzayın kendisi köpüktür. İçi yoktur, dışı yoktur. Nerede sorusu anlamsızdır. Ne zaman sorusu da. Planck uzunluğu 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 35 metre. Bir protonun çapı bu ölçeğin tam 100 milyar katı büyüklüğündedir. Yani Planck ölçeği bir protonun tüm gözlemlenebilir evreni oranı kadar küçüktür. Bu boyutta uzay zamanı köpürmesi saniyede sayısız kez gerçekleşiyor ve bu köpürmelerin sadece bir tanesi yaklaşık 13,8 milyar yıl önce duraksadı ve evrenimizi doğurdu. O anda yeryüzünde biri öğle yemeği yiyordu. Hayır, o anda hiçbir şey yoktu. Yeryüzü yoktu, öğle yoktu. Ve eğer köpük teorisi doğruysa şu anda da başka köpükler patlıyor, başka evrenler başlıyor. Hiçbir şey bilmeden. Şu saniyede siz bu cümleyi okurken Planck ölçeğinde uzay zamanın altında milyarlarca mini evren doğuyor ve ölüyor. Ayaklarınızın altında, masanızın içinde, nefesinizin molekülleri arasında. Bunların hiçbirinin haberi yok. Sizin de onlardan haberiniz yok. Fakat korkunç gerçek şu. Bizim evrenimizin de bu köpüklerden birinin içinde yaşanan geçici bir dalgalanma olmadığını kimse kanıtlayamaz. Eğer evrenimiz bir kuantum dalgalanmasıysa, yani köpüğün içindeki anlık bir kararsızlıktan ibaretse, o zaman varlığımızın temeli nedir? Bir sebep mi? Bir amaç mı? Yoksa sadece istatistiksel bir kaza mı? Bir sayının sonsuz tekrar içinde bir kez doğru çıkması mı? Ve eğer öyleyse bu sayı yeniden yanlış çıkabilir. Temel yok, zemin yok, devam yok. Hiçlik hiçbir zaman gerçek anlamda boş olmadıysa, o zaman var olmakla var olmamak arasındaki fark sandığımızdan çok daha ince bir çizgi. Ve o çizgi herhangi bir anda, herhangi bir yerde silinebilir. 5 numara. Ebedi enflasyon. Sonsuza kadar devam eden yaratılış. Alan Guth, Aralık 1979'un soğuk bir gecesinde Stanford'un Slack laboratuvarındaki küçük ofisinde not defterinin kenarına 2 kelime yazdı. Muhteşem buluş. 32 yaşındaydı. Saçları dağınıktı ve o geceye kadar kariyerinin kenarında biri olarak biliniyordu. Yazdığı şeyi kimseye göstermedi. Sadece altını çizdi. 3 kez. Giderek daha sert bir baskıyla. Çünkü ortaya çıkardığı şey evreni açıklıyordu. Ve aynı zamanda evreni anlamsız kılıyordu. Enflasyon teorisinden önce kozmoloji, büyük patlamanın neden bu kadar düzgün, bu kadar homojen bir evren yarattığını açıklayamamıştı. Gökyüzünün her yönünde kozmik mikrodalga arka plan radyasyonu neredeyse özdeşti. Bu çok tuhaf bir tesadüftü. Çünkü bu bölgeler birbirinden ışık hızıyla bile haberleşemeyecek kadar uzaktaydı. MIT ve Princeton'dan fizikçiler bu ufuk problemini onlarca yıl boyunca çözmeye çalışmıştı. Guth'un önerisi basitti. Büyük patlamadan hemen sonra evren inanılmaz hızda genişledi. Her şeyi düzleştirdi. Bu açıklama işe yarıyordu.
Ama ardından Andrei Linde bir soru sordu. Bu enflasyon neden durdu? Ve cevap dehşet vericiydi. Belki durmadı. Ebedi enflasyon modeli şunu söylüyor. Uzay her yerde ve her zaman enflasyonel genişlemeyi sürdürüyor. Ama bazı bölgelerde enflasyon yerel olarak duruyor ve bir cep evreni oluşuyor. Bizim evrenimiz böyle bir cep. Diğer cepler hala oluşuyor, hala duruyor, hala başlıyor. Bir okyanusun yüzeyinde kabarcıkların belirmesine benzetebilirsiniz. Ama hayır, okyanus bir şeyin içinde var olur. Oysa burada içi olmayan bir dıştan söz ediyoruz. Metafor burada parçalanıyor. Gerçek dilin ötesinde bir yerde duruyor. Ebedi enflasyon modelinde her saniye yeni evrenler doğuyor. Sayısız, sonsuz, birbirinden tamamen habersiz. Bazılarında fizik sabitleri farklı. Işık hızı farklı, yer çekimi farklı, atomların bir arada durmasına izin veren güçlerin dengesi farklı. Bu evrenlerin büyük çoğunluğu yıldız, gezegen ya da hayat üretemeden çöküyor ya da donup kalıyor. Bizim evrenimiz yaşama izin veren nadir ayarlardan biri. Bu şanslı olduğumuz anlamına mı geliyor? Hayır. Trilyonlarca piyango biletinin satıldığı bir çekilişte birinin kazanması şans değil, kaçınılmazdır. Biz o kazanan biletiz. Ve piyango hiç bitmedi. Tam şu anda siz bu cümleyi okurken ebedi enflasyon modelinin öngördüğü başka bir uzayda başka bir büyük patlama gerçekleşiyor. Belki o evren de yıldızlar üretiyor. Belki orada da biri bu tür soruları soruyor. Belki sormaya bile fırsat bulamadı. Bunu özellikle huzursuz edici kılan şey şu ki, sonsuz sayıda evren varsa o evrenlerin hepsinde de her olası olay yaşanıyordur. Ve bu bizim seçimlerimizin, kararlarımızın, varlığımızın özgünlüğünü tamamen imha eder. Sonsuzlukta anlam var mı? Sonsuz tekrar varsa bu cümleyi okuyan sonsuz kopyalarınız var demektir. Bir kısmı bunu anlayan, bir kısmı anlamayan, bir kısmı hiç okumayan. Hangisi sizsiniz? Bu sorunun cevabı yok. Cevabının olması da mümkün değil. Kopya sonsuz, anlam sıfır. Özgünlük yanılsama. Eğer sonsuz sayıda evren varsa ve bu evrenlerin sonsuzunda her şey zaten gerçekleşiyorsa, o zaman seçmek, yaratmak ve var olmak kelimeleri artık bir anlam taşımıyor. Biz sadece kaçınılmazın içinde sürüklenen geçici bir konfigürasyonuz. 4 numara. Hartle Hawking. Zamanın başlangıcı yoktu. Stephen Hawking 1983'ün yaz aylarında Kaliforniya, Santa Barbara'daki bir konferans salonunda tekerlekli sandalyesinin koluna bağlı özel klavyesinde tek tek harfleri seçerek yavaşça bir cümle oluşturdu. 41 yaşındaydı. Hastalığın sesini çoktan almıştı ama elleri henüz tümüyle tutmuyordu. Oluşturduğu cümle şuydu: Evrenin sınır koşulu, sınır yoktur. Bu herkese saçma geldi. Ardından Hawking ekranı izleyiciye döndürdü ve bekledi. Salondaki hiç kimse gülemedi. Sınır koşulu problemi, genel göreliliğin evrenin başlangıcında zorunlu olarak bir tekillik, sonsuz yoğunluklu bir nokta öngörmesinden kaynaklanıyordu. Bu tekil noktada fiziğin tüm denklemleri çalışmayı durduruyordu. Oxford'dan, Moskova'daki Landau Enstitüsü'nden, Tokyo'dan matematikçiler ve fizikçiler bu tekilliği aşmanın yollarını aradı. Bazıları tekilliğin gerçek olmadığını, yalnızca matematiksel bir yapay ürün olduğunu savundu. Bazıları Tanrı'ya başvurdu. Bu tartışmanın sonuna gelindiğinin işaretiydi. Hawking ve James Hartle 1983'te farklı bir şey yaptı. Zamanı sanal hale getirdiler ve tekillik ortadan kalktı. Bunun bir çözüm olmadığını anlamak biraz zaman aldı. Çünkü soru da ortadan kalkmıştı. Hartle-Hawking modeli, kuantum mekaniğinde kullanılan bir matematik numarasını sanal zaman, kozmolojiye uyguladı. Gerçek zamanda büyük patlama bir sınır noktasıdır, bir başlangıçtır. Ama sanal zamanda bu sınır ortadan kalkar. Uzay zaman bir kürenin yüzeyi gibi başı ve sonu olmayan kapalı bir yapı haline gelir. Dünyanın güneyinden yola çıkarsanız ve her zaman güneye giderseniz sonunda güney kutbuna ulaşırsınız. Ama orası bir sınır değil, sadece başka bir noktadır. Hawking bu analogiyi kullandı. Sonra kendinizi güney kutbunun altında bir yer ararken hayal edin dedi. Anlamsız bir soruydu. Ve büyük patlamadan önce ne var da tam olarak böyle bir soruydu.
Sanal zaman kavramı matematiksel olarak tutarlıdır ve Feynman'ın yol integrali yöntemiyle doğrudan bağlantılıdır. Bu yöntemde her olası evren tarihi hesaba katılır ve bu tarihlerin sayısı sonlu evrenimizin toplam atom sayısından sonsuz kat daha fazladır. Hesaplamalar aylar sürer, bilgisayarlar haftalarca çalışır ve sonunda ortaya çıkan evren bize benziyor. Bu başarı olarak kutlandı mı? Bir kısmı evet, ama bir kısım fizikçi şunu fark etti. Eğer önce sorusu anlamsızsa neden sorusu da anlamsızdır. O gün ofislerine döndüler. Kimse kutlamadı. Şu saniyede siz bu videoyu izlerken bu evren neden var diye sorduğunuzda Hartle-Hawking modeli sessizce şunu söylüyor. Bu soru yanlış kurulmuş. Çünkü nedeni sorabilmek için bir öncesi gerekir ve öncesi yoktur. Fakat korkunç gerçek şu. Eğer evrenin gerçek anlamda bir başlangıcı yoksa o zaman neden var olduğu sorusu yanıtsız değil, gereksizdir. İnsanlığın felsefi tarihinin tamamı neden sorusu üzerine inşa edildi. Tanrı'dan Aristoteles'e, Kant'tan günümüze kadar tüm anlam arayışları bu soruyu yanıtlamaya çalıştı. Hartle-Hawking modeli bu soruyu çözmüyor, siliyor. Peki o zaman ne üzerine konuşacağız? Soru yok, yanıt yok, anlam yok. Eğer evren bir başlangıca sahip değilse ve dolayısıyla bir amaca sahip olmak zorunda değilse, o zaman varlığımız açıklanabilir bir şey değil. Sadece bir gerçeklik. Soğuk, sert ve sizi hiç umursamayan bir gerçeklik. 3 numara. Döngüsel kuantum kozmolojisi. Büyük patlama bir çöküşün mirasıydı. Abhay Ashtekar, Mart 2006'nın erken saatlerinde Pensilvanya Eyalet Üniversitesi'nin matematik bölümündeki ofisinde beyaz tahtasının önünde hareketsiz duruyordu. 60 yaşındaydı. Hindistan'dan Amerika'ya geleli onlarca yıl olmuştu ve bu tahtaya onlarca yıldır denklem yazıyordu. O sabah elindeki kalemi yavaşça indirdi. Tahtayı silmedi. Sadece bir adım geri attı ve önündeki denklemin tamamlandığını fark etti. Bir şey bulmuştu. Ama bulduğu şey cevap değil. Önceki soruyu yerinden eden başka bir soruydu. Genel görelilik ve kuantum mekaniği modern fiziğin iki büyük sütunudur ve bu iki sütun birbirleriyle konuşmuyor. Genel görelilik büyük ölçekleri tanımlar. Galaksiler, kara delikler, evrenin yapısı. Kuantum mekaniği küçük ölçekleri, atomlar, parçacıklar, enerji seviyeleri. Büyük patlamanın tam anında her ikisi de gereklidir. Ve bu noktada her ikisi de birbirini kırıyor. Princeton, Cambridge ve Perimeter Enstitüsü'ndeki fizikçiler, kuantum yerçekimi adı verilen birleşik bir teoriye onlarca yıldır ulaşmaya çalışmaktadır. Eştekar'ın döngüsel kuantum yerçekimi bu girişimlerin en ciddilerinden biriydi. Ve bu teori büyük patlamanın öncesine bakabildiğini iddia etti. Ne gördüğü insanlığı hazırlıksız yakaladı. Döngüsel kuantum kozmolojisi uzay zamanın sonsuz küçülebileceği fikrini reddeder. En küçük olası uzay birimi vardır, Planck alanı. Ve bu alan sıfıra inemez. Bu ne anlama geliyor? Büyük patlamada evren sonsuz küçülmek yerine bir minimum hacme ulaştı ve sekti. Tıpkı bir yayın tamamen sıkışarak geri fırlaması gibi. Ama bu analoji hemen çöküyor. Çünkü seken şey yay değil, uzay zamanın kendisiydi. Sekmeden önceki evren başka fizik yasalarıyla, başka boyutlarla, belki de başka bir nedensellik anlayışıyla yönetiliyordu. Bizim geçmiş adlandırdığımız şey bir başkasının geleceğiydi. Döngüsel kuantum kozmolojisinin hesaplamalarına göre büyük çöküş anındaki enerji yoğunluğu 5,1 çarpı 10⁻96 kilogram bölü metreküpe ulaşıyordu. Tüm gözlemlenebilir evrenin kütlesini alın. Bir protonun içine sıkıştırın ve bu işlemi 100 milyar kez tekrarlayın. O sıkışma noktasında ne vardı? Önceki evrenin kalıntıları. Galaksiler, yıldızlar, belki yaşam. Hepsi o noktada eridi. Hiçbir bilgi kalmadı. Hiçbir iz taşınmadı. Sadece enerji kaldı. Ve o enerji şimdi biz olduk. Tam şu anda siz bu cümleyi okurken döngüsel kuantum kozmolojisi önceki evrenin hiçbir bilgisinin günümüze taşınmadığını öngörüyor. Orada yaşanan hiçbir şey, hiçbir an, hiçbir varoluş, hiçbir belki anlam bu tarafa geçemedi. Tüm hikayeler orada bitti. Bunu özellikle huzursuz edici kılan şey şu ki, bizim evrenimiz de günün birinde sıkışacak ve bir sonraki evrene hiçbir şey aktarmadan yok olacak. Eğer bu döngü gerçekse,
Her büyük patlama kendinden önceki her şeyi tamamen siliyor demektir. Hiçbir iz kalmıyor, hiçbir miras taşınmıyor. O zaman anlam dediğimiz şey neyin içinde var olabilir? Döngünün içinde mi? Yoksa hiçbir zaman gerçekten var olmadı mı? Miras yok, iz yok, devamlılık yok. Eğer evren sonsuz kez doğup ölüyorsa ve her doğuş öncekini tamamen siliyorsa, o zaman var olmuş olmak bile kalıcı değil. Varlığımız onu hatırlayacak kimsenin kalmadığı bir anda sona erecek ve bu hiç var olmamaktan bir farkı olmayacak. 2 numara beyaz delik teorisi. Büyük patlama başka bir evrenden sızdı. Lee Smolin 1992 yılının sonbaharında Pensilvanya'daki ofisinde sandalyesine yaslanmış, tavanı uzun süre boyunca boş gözlerle izliyordu. 38 yaşındaydı. Masasının üzerinde henüz tamamlanmamış bir kitabın son sayfaları duruyordu. Kalemi yerden aldı. Düşürmemişti ama yerden almak gerekmişti. Orada ne zaman bıraktığını hatırlamıyordu. Yazmaya başladı, durdu, yeniden başladı. Çünkü yazmakta olduğu şey absürt görünüyordu ama matematik onu tutarlı kılıyordu. Büyük patlama başka bir evrende oluşmuş bir kara deliğin içinde doğmuştu. Ve o kara delik hala orada duruyordu. Başka bir gökyüzünde, görünmez. Kara delikler genel göreliliğin en karanlık çıktılarından biridir. Yeterince kütleli bir cisim çöktüğünde uzay zamanı kendisiyle birlikte büküyor ve sonunda hiçbir şeyin, ışığın bile kaçamadığı bir tekil nokta oluşuyor. Bu noktanın içinde neler olduğu bilinmiyor. Çünkü oradan hiçbir bilgi çıkamıyor. MIT ve Oxford'dan fizikçiler kara deliklerin iç yapısını onlarca yıldır tartıştı. Kimse emin değildi. Smolin farklı bir soru sordu. Bu tekil nokta gerçekten sonsuz mu yoksa bir minimum hacme ulaşıp sekiyor mu? Eğer sekiyorsa bu sekme başka bir uzay zamanda yeni bir genişleme olarak görünürdü. Bir büyük patlama olarak başka bir evrenin içinde. Beyaz delik kara deliğin zamansal tersidir. Kara deliğe hiçbir şey giremez. Beyaz delikten hiçbir şey dışarı çıkamaz. Tam tersi. Eğer bir kara deliğin içinde uzay zaman sıkışıp sekiyorsa bu sekme başka bir evrende beyaz delik olarak görünür. Madde ve enerjinin fışkırdığı, genişlemenin başladığı bir çıkış noktası. Bizim büyük patlamamız böyle bir beyaz delik olabilir. Başka bir evrenden gelen, bize ulaşan bir çıkış. Bunu bir tünel olarak düşünün ama o tünelin boyutları yoktur. Girmek ve çıkmak eş zamanlı olarak anlamsızdır ve tünelin içi bizim evrenimizin tamamıdır. Gözlemlenebilir evrenimizde yaklaşık 10 üssü 23 yıldız var. Her büyük yıldız ömrünün sonunda bir kara delik bırakıyor. Bu evrendeki kara delik sayısı muhtemelen 10 üssü 17'yi aşıyor. Eğer her kara delik yeni bir evren doğuruyorsa bizim evrenimiz şimdiye kadar trilyonlarca yeni evren üretmiş demektir. O evrenler şu an genişliyor, soğuyor, belki yıldız ve gezegen oluşturuyor. Ve bizim evrenimiz de bir başkasının kara deliğinin içinde, yani başka bir gökyüzünde görünmez, sessiz bir noktada. Şu anda birisi oraya bakıyor. Hiçbir şey görmüyor. Şu saniyede siz bu cümleyi okurken bizim evrenimiz başka bir evrende bir kara delik olarak var olabilir. O evrendeki bir varlık bu kara deliğin olay ufkunu geçemez, içini göremez. Ama içinde galaksiler var. İçinde yıldızlar var. İçinde siz varsınız. Fakat korkunç gerçek şu. Eğer bu doğruysa bizim evrenimizin sınırı bir yokluk değil, başka bir evrenin içindeki erişilemez bir zar. Dışarısı var ama ulaşılamaz. İçerisindeyiz ama bilmiyoruz. Ve eğer o dıştaki evren bir gün o kara deliği Hawking radyasyonu yoluyla buharlaştırırsa bizim evrenimize ne olur? Bu soru mevcut fiziğin yanıtlayamadığı bir soru. Ve cevap gelmeyecek. Kafes var, çıkış yok. Farkında değiliz. Eğer evrenimiz bir kara deliğin içinde dolduysa o zaman evren kelimesinin sınırları bizim sandığımızdan çok daha küçük. Biz gerçekliğin bir köşesinde başka bir şeyin içinde hapsolmuş bir köpük gibiyiz. Ve bu hapsin farkına varmak ondan çıkmak için yeterli değil. 1 numara. CPT simetrisi ve ayna evren. Büyük patlamanın öte tarafında bir anti evren var.
Lethem Boyle, Şubat 2018'in soğuk bir öğleden sonrasında Kanada'nın Waterloo şehrindeki Perimeter Teorik Fizik Enstitüsü'nün beyaz koridorlarında elinde bir fincan soğumuş kahveyle durmuştu. 38 yaşındaydı. Fincanı içmemişti ve içmeyecekti de. Sadece tutuyordu. Asistanına döndü ve "Büyük patlama bir ayna" dedi. Asistan not almaya başladı. Boyle ekledi: "Büyük patlamadan önce her şey ters." Asistan kalemi bıraktı. İkisi de bir süre sessiz kaldı. Bir PT simetrisi parçacık fiziğinin en temel varsayımlarından biridir. C, P ve T harfleri sırasıyla şarj konjugasyonu, paritet ve zaman tersine çevirmeyi temsil eder. Bu üç işlemi birlikte uyguladığınızda temel fizik yasaları değişmez. Bu fiziğin belki de en derin simetrikliğidir. CERN'deki LHC deneyleri, LEP deneyleri, Stanford'daki SLAC, onlarca yıl boyunca yapılan her deney bu simetriyi doğruladı. Ve Boyle ile ekibi 2018'de şunu sordu: "Bu simetri sadece parçacıklara değil, evrenin bütününe uygulanırsa ne olur?" Cevap beklenenden çok daha sessiz geldi. Ve bu sessizlik her şeyden daha yüksek sesle konuşuyordu. Eğer CPT simetrisi evrenin kendisine uygulanırsa büyük patlama bir ayna noktasıdır. Bu tarafta evrenimiz var. Zaman ileriye akar, madde antimaddeden fazladır, entropi artar. Öte tarafta büyük patlamanın tam karşısında bir anti evren var. Zaman geriye akar, antimadde maddeden fazladır, entropi azalır. Bu iki evren birlikte CPT simetrik bir çift oluşturur. Bir kitabın 2 sayfası gibi düşünebilirsiniz. Ama hayır, sayfaların arasında bir cilt var. Oysa burada iki evren arasında hiçbir şey yok. Büyük patlama noktasında birbirlerine dokunuyorlar. Ve o temas noktasında zaman duruyordu. Sadece bir an. Sonra ikisi de zıt yönlere aktı. Anti evrendeki zamanın akış yönü bizimkinin tersi olduğu için orada yaşayan biri, eğer yaşıyor olsaydı, büyük patlamayı geçmiş olarak değil, gelecek olarak görürdü. Bizim başlangıç dediğimiz şey onlar için sondur. Daha da tuhafı, bu iki evrenin toplam bilgi içeriği matematiksel olarak korunuyor. Ama bu bilgi paylaşılamıyor. İki evren arasında hiçbir sinyal geçemiyor. Hiçbir ışık, hiçbir parçacık. Gözlemlenebilir evrenimizin en uzak sınırında bugün trilyonlarca galaksi var. Ve hepsinin tam karşısında büyük patlama noktasının ötesinde onların ayna kopyaları var. Onları hiç göremeyeceğiz. Onlar da bizi. Ve bu durum değişmeyecek. Tam şu anda siz bu cümleyi okurken anti evrendeki ayna kopyanız varsa eğer tam ters yönde akan bir zamanda bu cümleyi okumayı bitiriyor. İkiniz aynı anda var oldunuz. İkiniz arasında hiçbir iletişim mümkün değil. Hiçbir zaman olmayacak. Bunu özellikle huzursuz edici kılan şey şu ki, eğer anti evren gerçekse ve simetrik bir varoluş barındırıyorsa, o zaman yalnız olmak bile doğru bir kavram değil. Ama o yankımıza hiçbir zaman ulaşamayacağız. Büyük patlamanın öte tarafında bir şey varsa, o şey bizimle eşit derecede gerçekse ve aramızdaki mesafe aşılamıyorsa, o zaman var olmak ne anlama geliyor? Var olmak paylaşmak mıdır? Bilinmek midir? Dokunulmak mıdır? Eğer hiçbiri mümkün değilse anti evren gerçek midir? Yoksa sadece bir denklem midir? Yankı var, ulaşım yok, sessizlik sonsuz. Büyük patlamanın öte tarafında bir evren varsa ve o evren sonsuza kadar bizden ayrıysa, o zaman evren bize yalnızlığın en saf biçimini sunuyor. Bir varlık var, bilinemiyor ve bu değiştirilemez. Bu tarz videoların daha fazlasını görmek istiyorsanız şimdi ekrandaki videoya tıklayın ve abone olmayı unutmayın.